Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pide pizza. İnanın lezzetine doyamayacaksınız. Müthiş bir hamur lezzeti var ayrıyetten. Ben bu tarifi yaparken pide mi yapsam, pizza mı yapsam derken ortaya böyle bir görüntü çıktı. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra zaten bana hak vereceksinizdir. Bu güzel lezzetli pide pizzaları hemen yapım aşamalarına geçelim. Derince bir kabın içerisine klasik bardaklarla yarım su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı, bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker, bir pakette 10 gramlık kuru maya ilave ediyorum. Eğer ki mayanız paketse bir yemek kaşığı ilave edebilirsiniz. Güzelce çırpıp mayayı içerisinde eritiyorum. Karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ortalama 5 bardağa yakın un ilave ettim. Sizler de lütfen yavaş yavaş ilave edin. Yumuşak bir hamur elde edin. Böyle çok sert olmasın. Hamuru güzelce yoğuruyorum. 5 bardaktan aslında şöyle bir 2 yemek kaşığı da arttı. O yüzden yavaş ilave edin arkadaşlar. Hamuru öncelikle kabımın içinde güzelce toparlıyorum. Mutlaka bu aşamaya dikkat edin arkadaşlar. Hamuru sürekli un katma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer ellerinizi yıkamazsanız. Gördüğünüz gibi ben ellerimi yıkadım. Sonra tezgahımın üzerine biraz un serptim. Hamuru tezgahın üzerine alıp en az şöyle 2 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Bu işlem hamurunuzun kalitesini kat kat arttıracaktır. Ne kadar yoğurursanız hamurunuz o kadar kaliteli ve güzel olacaktır. Şöyle avucumun içine bastıra bastıra hamuru 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurun kalitesi harika arkadaşlar. Ne çok yumuşak aşırı ne de çok sert. Hamuru yoğurduğum kabın içerisine bir miktar un serpip hamuru kabın içine alıyorum. Bu oda ısısına göre değişebilir. Ben bir yarım saat kadar dinlendirdim. Böyle aşırı derecede mayalandırmanıza gerek yok. Yarım saat şöyle birazcık kabarsa yeterli. Hamur orada yoğrulurken ben hemen sosunu hazırlayayım. Bir tatlı kaşığı salça, bir diş sarımsak, bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, birazcık da suyla şöyle açıyorum. Çeyrek su bardağı kadar su ancak kullanmışımdır. Böyle sürülecek bir kıvam olması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edip karıştırdım. Artık bunu kenara alayım. 300 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. İçerisine koyacağınız malzemeler tamamen kendinize kalmış. Ben sucuk, kırmızı biber, yeşil biber ve mısır kullandım. Hamuru tezgahımın üzerine biraz un serpip alıyorum. Hamurun kalitesi, lezzeti çok güzel arkadaşlar. Yerken zaten o lezzet ayrı bir tadı hissediyorsunuz. Hamuru şöyle bir toparlıyorum tezgahımın üzerinde. Ben 9 parçaya böldüm. Yani 9 tane pide pizza yaptım. Ama daha böyle kalın olmasını istiyorsanız 8 tane, daha ince istiyorsanız 10 taneye kadar da çıkarabilirsiniz. Büyüklerden alıp biraz küçüklere ekledim. Çok bazı orta kısımlar kalın geldi bana. Şöyle elimle bakıyorum. Kalın olanlardan kopartıp eşitliyorum hamurumu ve bez haline getiriyorum. Tüm hamurları bu şekilde bez haline getirdikten sonra kenara alıyorum. Şöyle elimle birazcık hamuru açıyorum. Merdane yardımıyla, oklava kullanmanıza gerek yok. Merdane yardımıyla uzunlamasına doğru böyle açıyorum. Ben bugün pide pizzaları iki şekilde yapacağım. Sizlere de ikisini de göstereceğim. Yani birbirinden çok bir farklı değil ama ben ilk yaptığımı daha çok beğendim. Evdekiler de aynı şekilde. Şimdi göreceksiniz zaten. Ben böyle ince bir pide pizza yaptım ama sizler daha kalın da yapabilirsiniz. Uzunlamasına doğru elimle şöyle çekiştiriyorum. Hazırladığım salçalı sostan güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Böyle çok aşırı bol da sürmeyin arkadaşlar. Normal bir şekilde sürmeniz yeterli. Hemen ardından üzerine şöyle bir tutam kaşar ilave ediyorum. Biberleri de
katıyorum. Hemen ardından birazcık da mısır. Çok aşırı malzeme koymadım ama arzu ettiğiniz gibi de arttırabilirsiniz malzemenizi. Şöyle bir 3-4 parça da sucuk koydum. Hemen ardından üzerine kırmızı biberleri koydum. Güzel bir görüntü yakalıyoruz. Kırmızı biberli biliyorsunuz. Kırmızı güzel bir renk katıyor. Üzerine birazcık daha şöyle bir tutam kadar kaşar koyup kenar ucundan tutturup kenarlarını şöyle üzerine doğru bırakıyorum. Çok bastırmayın. Pişerken birazcık böyle açılınca daha güzel oluyor. Diğer uca kadar geliyorum. Ondan sonra o ucu da aynı şekilde tutuyorum. Bunu bu şekilde hazırladım. Bir tane de diğer şekliyle göstereceğim sizlere. Ben bu şekli beğendim. Evdekiler de aynı şekilde. Daha hoşuna gitti. Bu da güzel ama daha çok pideye öbürünü benzettiler. O yüzden sizlere de onu tavsiye ederim. Ama ikisini de deneyebilirsiniz. Ben bir tepsi ondan bir tepsi de diğerinden yaptım. Diğer hamuru da gene aynı şekilde açıyorum. Şimdi diğer şekliyle göstereceğim sizlere. Hamuru arada böyle elime alıp birazcık çekiştiriyorum ki ince olması için. Bunun böyle kenarlarını büküp bastırıyorum. Gördüğünüz gibi nakış işler gibi kenarını böyle bastırıyorum. Yine uç kısımdan toplayıp tekrar diğer tarafı aynı şekilde işliyorum. Yani katlıyorum daha doğrusu. Bunu da bu şekilde yaptım. Karar veremedim hangisini yapsam diye. O yüzden dedim bir öyle yapayım bir böyle. Aynı şekilde gene salçalı sosumuzu sürüyoruz iç kısma doğru, kenarlara değil. Hemen ardından kaşarı koyuyoruz. Kaşar böyle biraz bol olunca daha lezzetli oluyor. Ben böyle malzemeyi çok abartmadım. Sizler de arzu ettiğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ama mutlaka deneyin. Çünkü normal pizza ile böyle pide yer gibi bir tat var. Hele ki ince pizzayı seviyorsanız mutlaka deneyin. Tüm malzemeleri bu şekilde yerleştiriyorum. Tepsime alıyorum. Ben bir tepsi ikinci şekliyle, bir tepsi de diğer şekliyle yaptım. Toplamda 2 tepsi yaptım ama baktım çok sıkışacak. O yüzden 3 tepsiye çektim. Diğer hamurumu da aynı şekilde diğer tepsiye alıyorum. İsterseniz de bu şekilde hamurları yan yana getirin. Hepsini aynı anda yapın. Daha pratik oluyor. Ben sizlere rahat böyle göstermek için o şekilde yaptım ama böyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir tepsisini böyle kenarı büzük bir şekilde yaptım. Diğerini normal pide şeklinde. Sizler de arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz ama bu şekilde dörtlü beşli olarak tezgahınızda böyle geniş açarsanız daha rahat oluyor. Daha hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Hamurları açıp üzeri malzemesini koyarken hemen diğer kanalımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Seval Mutfak'ta 2 kanalı açtım. Geçen sene kanalım çalınca hep düşünmüştüm. Sizlere ulaşamadım çünkü. Bu sıra gene bu olaylar başladı. Gene kanal çalınmaları falan duyuyorum. O yüzden tedbir amaçlı hem de orada pratik, kolay, böyle az malzemeyle yapılabilecek tarifler paylaşıyorum. Yani buradaki tariflerin aynısını ara ara kolay olanları paylaşıyorum. Diğerlerinin hepsi yeni tarifler. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Belirli bir zaman içerisinde belirli sayıya çünkü ulaşmanız gerekiyor. YouTube'un gerekçesi bu. Ondan dolayı desteklerinizi esirgemeyin diyorum arkadaşlar. Oradan da haftada hemen hemen 3 gün kadar tarif paylaşıyorum. Mutlaka Seval Mutfak'ta 2 olarak takip alabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak da takip alabilirsiniz. Oradan da günlük aile ve pişirdiğim yemekleri storylerde, ana sayfalarda paylaşıyorum. Kızımla geçen günlük hikayelerim. Mutlaka takibe alın. Kızımın yaramazlıklarını görmeniz lazım diyorum. Ben diğerlerini bitirdikten sonra bu hamuru da aynı şekilde hazırladım. Bunun kenarlarını bu şekilde kapattım. Bunu da böyle bir tepsi olarak hazırlayıp bitiriyorum arkadaşlar artık. Eğer videomu uzattıysam kusuruma bakmayın. Böyle ayrıntılı sizlere anlatmaya çalışıyorum. En ufak şey kaçmasını istiyorum. Gene sizler de kafanıza takılan olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bana her zaman destek olan
Takipçilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tepsiyi alıyorum, bunları da artık 2 tepsimde tamamladım. Ben bu tepsiye 4 tane koydum ama baktım sıkışacak. Bir tane de kalacak. O yüzden 3 tane koydum. Diğer tepsiye de 2 tane. Sizler de bence sıkıştırmayın. Üzerine sıvı yağ sürüyorum. Öyle yumurtaya falan hiç gerek yok. Birazcık çok hafif böyle değdiriyorum. Ki güzel kızarması için. Böyle kuru kuru bir görüntü olmaması için. Hafif kenar kısımlarını sadece yağlıyorum. Hemen hemen bir tatlı kaşığı bile yoktu yağ. O kadar az. Şimdi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında ortalama bir 15 dakikada pişti. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hele ki lezzetini mutlaka denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Böyle incecik hamuruyla müthiş oldu. Çocuklar inanın çok sevdi. Zaten çocukları bir şey beğendirmek çok zor, biliyorsunuz ki. Onlar beğendiyse tamamdır. Şöyle dilimleyeyim, sizlere böyle ayrıntılı ayrıntılı göstermeyi çok seviyorum. Bazen çok canını çıkardınız hamurun falan diyorsunuz ama sizlere nasıl böyle ayrıntılı gösterebilirim? Bazen şaşırıyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. İlk denediğim çok güzel olunca hemen tarifini çekmek istedim. Şöyle büküp bir kere de ısırıyorum ki nasıl güzel olduğunu sizlere şimdi göstereceğim. Şöyle koparayım. Hamuru kesinlikle kuru falan değil. Böyle ikiye katlayıp ısırıp tam yemelik bir pide pizza oldu. Artık siz videomun sonunu izlerken ben de sizlere veda edeyim. Birden 10'a kadar yorum kısmına puanlarınızı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.